Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeyiz. Burada Doğal Tabiat Parkı olan Ayazma Tabiat Parkı'nı gezmeye gelmişken ilçenin merkezini de bir görelim istedik. İlçenin tam merkezinde yer alan minik bir köprünün üstündeyiz. Bayramiç çok büyük bir ilçe değil fakat burası doğal manzaralarıyla meşhur. Tabii ki de Çanakkale'nin her yeri çok güzel olduğu için burası da doğallığıyla meşhur. Bayramiç'te yer alan Mehmet Akif Ersoy evini de ziyaret edeceğiz. Çok merak ediyorum. İnternetten biraz bakmıştım. Otantik bir yere benziyor. Birlikte göreceğiz. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun geçtiği eve ziyarete geldik. İçeride Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olan eserleri ve kullandıkları eşyaların sergisini göreceğiz. Hadi geçelim. Mehmet Akif Ersoy'un babası Mehmet Tahir Hoca, Bayramiç'te bulunan bir camide imam hatipmiş. Neler var burada? Burada da kullandıkları eşyalar var. Tencere, tabak takımları, yine mutfak eşyaları. Hatta Kur'an-ı Kerim rahlesi de bulunuyor. Canlandırmışlar küçüklüğünü, baksana. Mehmet Akif Ersoy'un 11 yaşındaki halini. Balmumu heykelini yapmışlar sanırım, değil mi? Bu Balmumu heykeline benziyor. Eskiden böyle koltuklar vardı, ben de hatırlıyorum. Küçükken anneannemin bunun tabii daha minik hali olan bir koltuğu vardı. Ona benzettim şu anda. Demek ki bayağı eski zamanlardan kalma. Ne kadar büyük değil mi evleri? Çift katlı, Çok odalar güzel geniş. ya. Eski evler çok güzel. Diğer bölüme geçelim. Direkt Mehmet Akif Ersoy'u görüyoruz. Çok güzel ya. Sanki böyle gerçekten karşımdaymış, canlıymış gibi hissettim. Bir an böyle bir duygulandım. Yasin'le sokaklarda gezerken şunu fark ettik. Evler genelde eski, böyle ahşap evler, taş evler falan var. Hatta terk edilmiş böyle izbe evlere falan rastladık. Aslında onarısı çok güzel olur. Tarih kokan bir ilçe. Gerçekten buram buram tarih kokuyor sokakları. Çok zevk alıyoruz gezerken. Şu anda devam ediyoruz keşif yapmaya. Şimdi Ayşe Konak kafeye geldik. Değişik konseptli bir kafe burası. Çok hoşumuza gitti. Çalışanları da çok sıcak, çok samimi. Az önce sohbet ettik. Hatta bir görevli arkadaş da reklamcılık okuyormuş. Biz de böyle bir çekmek istedik burayı çünkü çok hoşumuza gitti. Atmosferi harika. Buranın sahibinin anneannesinin konağıymış aslında burası. Eskiden kullanılan bir konakmış ve sonradan otel haline getirilmiş. Şimdi de sadece kafe olarak kullanılıyormuş. Çok tatlı bir mekan. Ayazma Tabiat Parkı'na geldik şimdi. O kadar muazzam gözüküyor ki içerisine girmek için sabırsızlanıyorum. Beklentimi çok düşük tutmuştum ama şu anda beklentimden fazla görünüyor. Ben önce Hekimbaşı Orman gibi zannettim, buraya hiçbir şey yok. Ama meğerse bayağı büyük bir alan. Bayağı şeyler varmış yani. Çok güzel. Evciler Köyü'nde yer alıyor diyebilirim burayı. Yolda bir sürü elma bahçeleri vardı. Hatta elma ormanları diyebilirim. Bayağı vardı çünkü buranın elması meşhur. Hatta biz buradan elma almayı düşünüyoruz. Yolda gelirken arabanın içinde başım ağrımaya başladı çünkü fazla oksijen. Direkt yukarı doğru çıkıyorsunuz böyle. Bayağı bir kulaklarım falan tıkandı. Mis gibi hava, tertemiz. Evciler Köyü de çok gelişmiş bir köy. Hatta kasabaya benzettim ben. Çünkü içinde bir sürü market, kafe, restoran gibi yerler vardı. Yani hiç köy demezsiniz. Bence gelişmiş bir kasaba gibi bir yerdi. Aşağıda insanlar çok güzel keyif yapıyor. Hatta biz de birazdan keyif yapacağız çünkü aşırı beğendik şu an. Çok istekliyiz keyif yapmak için. Çok huzurlu bir ortam.
akan şelalenin serinliği o kadar geliyor ki buraya estiriyor. Hiç o ilçenin merkezindeki o sıcak hava burada yok yani. Gelirken çok piştik ama. Evet, çok sıcaktı. Şu an bize burası bayağı bir iyi geldi. Cennet gibi Esiyor şu an. biraz. Kesinlikle. Ve burada böyle piknik terasları da var. Kat kat yapmışlar ücretsiz bir şekilde. Yani giriş ücretli bu arada buraya ama çok öyle yüksek miktarda bir ücreti yok. Biz tabii ücretsiz girdik. Aynen. Babamın basın kartından dolayı babamlarla birlikte geldik biz buraya. Onlar da annemle geziyor şu anda. Güzel oldu. Beni burada fotoğrafımı çek. Çekeceğim. Heyecanlanma. Çok beğendim. Burada poz vermem gerekiyor. Orman, doğa, deniz. Evet, yeşil ve mavi en sevdiğimiz yerler. Şu anda şu aşağıda gördüğünüz şapkalı adam babam ve oralar yosunlu falan kayıyor yani. Arkadaşlar bu adam kalp hastası. Kime çektiğim belli bu arada. Yani bu adam kalp hastası ve hiç korkmuyor. Bizden önce atlıyor bir yerlere. Ne kadar elmanın kilosu? Şu yeşil elmanın? 50 lira. 50 lira. El salla istersen abla. Ay elleri de ne kadar güzel. Seni de videomuza koyalım. Fatma bacının sergisi. Ha, tamam. Paylaşın sevinirim. Tamam Tamam, inşallah. tabii, paylaşacağız zaten. Evet, paylaş. Dönüşte bir elmalara da bakarız. Bir gezelim bayağı buraları da. Bayram iç beyazı. Abla ücretsiz ikram ettiği nektarı. Gel bir tane vereyim sana. Evet. Ah. Bu olma lazımsın. İnşallah boğulmam. Bu ne abla? Bu ne? Bu da yaban mersini özü bak. Yaban mersini özü. Aa, çok güzelmiş. Sen de şu ucundan bak istiyorsan tadına. Değil mi? Aa, Lezzetli. harika be. Çok Hayatımda ilk güzel. defa böyle bir şey görüyorum. Sade sokaklar. Ya, Ay, Allah teşekkür razı olsun. ederiz Allah vallahi. razı olsun. Çok gönlünüz geniş, teşekkür ederiz. Allah bol Hakkınızı işler versin helal size. edin. Çok lezzetli. Hoş bulduk Hoş gençler. bulduk. Burada böyle taze alabalıklar yetiştiriyorlar Ayazma Tabiat Parkı'nın içinde. Biz de Hatta yolda gelirken de bir sürü alabalık yetiştirme yerleri vardı. evet bir sürü gördük o minik Maşukiye havuzlardan. gibi. Biz Maşukiye'ye çok benzettik burayı. Çok güzel, huzuru falan da çok benziyor. Akşam bir yemeği düşünüyoruz burada. Kiremitte kaşarlı alabalık favorimiz. Bakalım inşallah. Vallahi buraya bayıldım. Gerçekten mükemmel bir yer. Evet. Tabii daha güzel yerler de var şimdi. Hani mükemmel harika falan diyoruz ama hani atmosferi harika yani onu demeye Doğal bir çalışıyorum. ortam. Biz aynı şeyi Maşukiye'de de hissetmiştik. Orada da çok güzel bir ortam vardı. Burada da çok güzel bir ortam var. Araba Şimdi geliyor, gel kenara. Huzur bulmuştuk adeta. aşağısı çok sıcak Bayramiç mesela. Bu tarafa gelirken tabii hava bir anda soğudu. Şelaleler var. İlçe merkezine de bir yaklaşık 30 kilometre uzaklığı var değil mi? Bayağı var aynen. 29 kilometre var. İşte 30. Düz yuvarlıyoruz 30. Bayağı var diyorum. Sanki 30'dan daha yüksek söyleyecekmişim gibi. 29. Şimdi güzel bir doğa yürüyüşü yapıyoruz. Evet. Nefes ala ala, bol oksijen ala ala. Başım ağrıdı benim hatta gelirken. Daha çok başımız ağrıyacak çünkü Aynen. akşama kadar buradayız. İnşallah. Şimdi biraz doğa yürüyüşü yapacağız. Ama çok fazla yürüyemeyeceğiz çünkü yorulduk yani gezerken. 1 kilometre falan en fazla yürüyebiliriz. Maksadımız reklam. Doğa yürüyüşü yaptı mı Hayır, yaptı. tadına bakmak yani yürüyüşün. Siz de bizimle geliyorsunuz. Yürürken inşallah kaybolmayız. Çünkü hiç telefon da çekmiyor şu anda burada. Aa, öyle bir handikap var. Evet, Telefon evet. hiç Hiç çekmiyor. sıfır arkadaşlar, hiç çekmiyor. Ama biz şu peki- yolu bir göster. Yasin arkasındaki yol mükemmel Peki ya. babamla nasıl bulacağız? Arabanın yanına ilk kim giden bekleyecek orada. Giden kişi bekler. Önce her zamanki gibi güneş gözlüğümde ve gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Kampçı Bey yollarda. Hadi bakalım. Size şimdi Ayazma'yı gezdirdik. Zaten gösterilmesi gereken yerleri gösterdik. Gerisi zaten orman yürüyüşü. Çok da fazla gerek yok. Çünkü bence gezi dediğiniz böyle olmalı. Ne bileyim hani memleket görmek bunlar çok güzel tabii ki de. Hani bir yere gidip bir otel gezisindense bence gelip böyle doğayı keşfetmek çok daha güzel. Oraya giden insanlara da bir şey demiyorum. Hani gidebilirler, görebilirler, hani orayı deneyimleyebilirler ama biz kendi zevk aldığımız şeyden bahsediyoruz. Sen ne diyorsun? Ya ben de öyle düşünüyorum. Şimdi otel tatili de güzel aslında. Kötü değil. Severim yani otel tatilini ama şöyle. Otelde 2 gün kalsam benim için yeterli. Onun haricinde ben o şehri gezeceksem o otelden keyif alırım. 2 gün otelin imkanlarından yararlanayım sonra şehri gezeyim. Yani bir hafta gidip bir otele gömülmezsin. Yok. Biz nerede antik kent? Orada biz. Hatta şu anda da buranın
Yazman'ın amfiteyatrosuymuş. Burada tabelada yazıyor. Şu an tiyatronun tam Aynen. ortasında oturuyoruz. Sahne kısmında. Birazdan hatta size çekip göstereceğiz. Yine bir tiyatro bulduk Şöyle yani. şurası hep oturma alanları. Tabii boş şu anda. Tiyatro yapıyormuşuz gibi burada. Herkes bir şekilde geziyor ve gezdiği deneyimleri paylaşmak istiyor. Sen şimdi bu kadar şey çektikten sonra bunları sosyal medyaya atarsın değil mi? Atmayayım mı? Atmasan olmaz değil mi? Atmazsak olmaz. Ya, olmuyor Kesinlikle. arkadaş. En azından bir story atılır. Zaten biz onun için geziyoruz. Yani biz keyif alalım, işte zevk alalım, bir şey deneyimleyelim. Onun için Tabii değil. ki espri yapıyor arkadaşlar yani o kadar da değil. Tabii ki fotoğraf kısmı da var ama şöyle gezmeyi çok seviyoruz, öğreniyoruz da aynı zamanda. Gezerken anı kalması lazım. Nasıl anı kalacak? Unutabiliriz sonuçta bazı anları ve bu anların karesel olarak aklımda kalabilmesi için çekmem gerekiyor. O zaman akla şu soru geliyor. Şimdi gezdiğin zaman en çok manzara mı akılda kalıyor yoksa anılar mı? Anılarla manzara bir bütün. Yani biz mesela bir yere gittiğimizde anı mı biriktiriyoruz? Yoksa o manzarayı görmek, yani mesela video çekiyoruz ya, biz bu videoları niye çekiyoruz aslında? Anı biriktirmek için. Yani aynen öyle. Ben sadece anı yaşamak istiyorum diyor ya, Evet. onu demek istiyorum. Ya ama ikisi bir arada da yapılabilir. Sonuç olarak şöyle, biz şu an ne yapıyoruz? Çekim yapıyoruz ama bu çekimden sonrası da oluyor, kamera arkası. Birazdan kamerayı kapattıktan sonra da burada anı yaşayacağız yani. Aslında şu anda da anı yaşıyoruz. An ne demek? Bence bu bayağı felsefik bir soru. Evet. Daha da açılır bu konu. Söylemeye çalıştığım şey şu. Ben eskiden an için yaşıyorum zannediyordum. Gittiğim yerlerden fotoğraf çekmiyordum, video çekmiyordum. Fakat şunu fark ettim. Mesela 17-18 yaşında bir sürü fotoğrafım vardı. 20 yaşlarında bir sürü fotoğrafım, videom vardı. Onların hepsi gitti. Anılar gitti. Unuttum. Ne çoğunu oldu şimdi? unuttum. O anı yaşadın, gitti. Ama video da Unuttun. çekmediğim için gitti. Şimdi bu yüzden aslında video çekme, fotoğraf çekme işine bundan dolayı ısındım. Ve açıkçası ben de bunu biraz eşimden öğrendim. Ben öğrettim. Yoksa hala ben video çekmeyen, fotoğraf çekmeyen birisi olarak hayatıma devam Hatta edeceğim. arada şey yapıyor. Benim Instagram hesabından giriyor, beni stalkluyor. Şöyle öne çıkanlara tek tek bakıyor, diyor ki nereye gitmişiz? Buraya gitmişiz. Tekrar ara ara ben fark ediyorum. Bakıyor oralara, çünkü baktıkça zevk alıyor. Gezdiğimiz günleri hatırlıyor. Benim sayemde çekmeseydim, paylaşmasaydım Doğru. bakamayacaktı. Doğru. Şöyle ormanın tepesinde bir ağaçtan ev olsaydı yaşar mıydın? Ben yapacaksam yaşarım. Kendisi yapacak. Kendisi yapmazsa asla kullanamıyor da yaşayamıyor da bir şeyi. Eve tamamen hakim olmam lazım. Sağını solunu kendim, nerede delik var, nerede kaçık var, tesisat nereden geçiyor, su Garantici. nereden geçiyor, kuyu nerede, bunları bilmem lazım. O yüzden ben yapacaksam olur. Evet, devam edelim. Peki gerçekten yaşar mıydın? Kesinlikle Yalnız yaşardım. başına Yok. böyle. Şöyle, seninle tanışmadan önce yalnız başıma yaşardım. Ama seninle tanıştıktan sonra artık yalnız yaşayamam gibi geliyor bana. Öyle Yok geliyor. yani mesela birlikte yaşıyoruz diyelim ki. Hı hı. Ben Yaşar onu, mısın? ben onu yalnız kabul etmiyorum ki. Birlikte Ama olduktan şimdi sonra... burada bir güvenlik tehdidi olabilir. Sen beni İmkanlar. biliyorsun, ben her türlü tedbiri alırım yani. O zaman tamam. Ama çok güzel. Gerçekten hani göze kulağa hoş geliyor bence de. Ben de seviyorum. Böyle kalabalık şehir hayatı sevemiyorum. Şehirde yaşamak Arkadaşlar, vesaire. Arkadaşlar ben biraz tedbirciyim de, hani her türlü olabilecek şeyleri düşünüp işte nükleer savaşı bile düşünmüş, araştırmış bir arkadaşınız. Tabii ki bu biraz da kaygı bozukluğu, yani bunu kabul ediyorum. Yani hani durduk yere bir insan Her böyle konuda bir düşünmez. bilgisi var. Yani ufak da olsa. Ya bir araştırmam var diyelim. Hani bir Hayır, sadece kadınların bileceği konular olur mesela. Onlarda da yine bakıyorum okuma yaptım ben diyor. işte Okumadığı bir şey yok. İşte kaygılanıyoruz. Yarın bir gün başımıza gelirse, kadınlarla alakalı mevzu değil de hani diğer şeyler yarın bir gün başımıza gelirse ne olur diye bir merak ediyorum. Ben şeyi de çok seviyorum. Hayatta kalma belgeselleri var ya, doğada. Aa, O belgesel yüzden zaten bizim evimizde çok izlenir. TRT belgeseli falan açarız böyle. Hayvan belgeseli olsun, ülke şehir belgeseli olsun. Hatta ağaç evler falan yapıyorlar. Tamir, tadilat belgeselleri. Tam çok benlik. severiz. Evet, emlakçılar falan oluyor. İzleyenler bilir o kanalları. evde benim kömürlüğüm var. Orada envai çeşit takımlarımız var. Fayans yapmasından, işte kafa kesmesinden. İnsanlar şey- şimdi kafa kesme ne diyecek? Nereden bilsinler? Şöyle şak kafa kesme. Aynen. Ya biz kafa kesme diyoruz işte. Babamla marangoz hep Ustalar öyle anlar diyordu. onu. 45 kesme makinesi var ya, onlardan. İşte değişik hiltim var, matkabım var, ayrı ayrı bir sürü şeylerim var. Jet taşıma. Hobisi, nalbur gezmek hobisi. Ben nasıl gratis gezmekten zevk alıyorsam kendisi de nalbur. Ama sayesinde ben de alıştım. Koçtaş'a falan girince direkt böyle o Aynen. aletlerin olduğu bölüme ben de artık mecbur girdiğim için biraz Sadece- bilgim olmaya başladı.
Şimdi bir alabalık tesisine geldik. Karnımızı doyuracağız. Çok acıktık çünkü. Hem şelalenin sesi hem de doğal ortamda kiremitte kaşarlı soslu alabalık deneyimlemek güzel olsa gerek. Şu anda direkt yemek istiyoruz. O zaman bize afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.